Merhaba değerli izleyiciler. Bugün fiziksel evren ve zihin arasındaki paradoksları zihin felsefesi açısından kapsamlı şekilde analiz edeceğiz. Fiziksel dünya ile zihinsel faaliyetlerimizin karmaşık dokusu arasındaki derin bağlantıları keşfederek bu esrarengiz manzarada bir yolculuğa çıkacağız. Buradaki temel problem madde ile zihin arasındaki köprünün nasıl kurulduğuna ilişkindir. Araştırmamızın merkezinde gerçeklik anlayışımıza meydan okuyan bir kavram var. Zihinsel aktivitenin temel olarak belirli bir tür fiziksel yapıya bağlı olduğu fikri. Ancak bu fikir filozofları asırlardır haklı olarak ilgilendiren temel bir sorunu, bir bilmeceyi barındırıyor. Madde, kütle, parçacıklar, uzay, zaman ve enerjiyle ilgilenen fizik disiplinleri duygu ve algı alanlarıyla çelişiyor gibi görünüyor. Bu fiziksel kavramların duygularımız ve algılarımızla nasıl bir ilişkisi var? Bu soru büyük ölçüde cevapsız kalıyor. Fiziksel dünya prensipte uygun teoremler aracılığıyla matematiksel olarak tanımlanabilir. Ancak fiziksel yapıya dayanmayan zihinsel nesneler vardır. Prensipte zihinsel faaliyetlerimiz aracılığıyla platonik dünyanın her unsuruna erişmek mümkündür. Bununla birlikte duygular, estetik, yaratıcılık, ilham ve sanat gibi zihinsel faaliyetlerin nadiren hesaplayıcı tanımlamalardan kaynaklandığı görülmektedir. Bilinç kendisini ikili yönlerde ortaya koyar. Renklerin ve uyumun algılanması ve hafızanın kullanılması gibi pasif tezahürler ve özgür irade gibi kavramları içeren aktif tezahürler. Bunların arasında zekanın bir ön koşulu olan anlayış veya içgörü, sezgi yatıyor. Bilinç ve zekanın farkındalık gerektirdiğini öne sürüyor. Bilinçli düşünce ve hesaplama arasındaki ilişki dört ana perspektiften incelenebilir. Birincisi, bilinç tamamen hesaplamaya dayalıdır. Burada bilinçli farkındalık durumunda deneyimlenen duygular, uygulamalı hesaplamaların bir sonucudur. Bu bizi güçlü yapay zeka hipotezine götürür. İkincisi, bilinç beynin fiziksel işleyişinin bir özelliğidir ve beynin işlevselliğini taklit edebilse bile hesaplama araçlarla tam olarak kopyalanamaz. Bu da indirgemeci olmayan fizikalizmdir. Üçüncüsü, beynin fiziksel işleyişi bilince yol açar. Ancak hesaplama yöntemlerle tamamen kopyalanamaz. Bu da hesaplamanın sınırlarının kabul edilmesi anlamına gelir. Dördüncüsü ve son olan görüşte bilinci fiziksel hesaplamalı veya herhangi bir bilimsel yolla açıklamanın imkansız olduğunu öne sürer. Bu da dualizmdir. Salt hesaplama ile anlama arasındaki ayrım bu noktada derin olmaktadır. Sezgi kavramı da bize anlama söz konusu olduğunda hesaplamadan daha fazlasının olduğunu söyler. İnsanlarla bilgisayar arasındaki özellikler özellikle problem çözme konusunda farklı bakış açıları gerektirir. Burada da bunun altı çizilmiştir. Hesaplama problemlerinin doğası, algoritmik çözümlerin sınırlamaları, sayı teorisi ve matematiksel mantık alanlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda matematikteki çeşitli karmaşık kavramlara değinecek olursak, örneğin Lagrange'ın 4 kare teoremi herhangi bir doğal sayının 4 tam sayının karelerinin toplamı olarak temsil edilebileceğini belirtir. Bir bilgisayardan 4 kare sayının toplamı olarak ifade edilemeyen bir sayı bulması senaryosu istendiğinde Lagrange teoremine göre böyle bir görev sonsuz bir hesaplamaya yol açacaktır. Zira böyle bir sayı yoktur. Bu senaryo Alan Turing tarafından ortaya atılan durma sorununun bir örneğidir. Bu bir girdiye sahip herhangi bir programın eninde sonunda duracağını, çalışmayı durduracağını veya süresiz olarak çalışıp çalışmayacağını belirtilebilecek genel bir algoritmanın olmadığını gösterir. Gödel'in çalışmaları buna paralel olarak özellikle birinci eksiklik teoremi matematiksel sistemlerin temel sınırlamalarını ortaya koymuştur. Gödel herhangi bir yeterince güçlü aksiyomatik sistemde sistem tarafından ne kanıtlanabilen ne de çürütülebilen doğru ifadelerin var olduğunu kanıtlamıştır. Örneğin bir T teorisi düşünelim. Bu teori Peano aritmetiğini içersin ve etkili bir şekilde aksiyomatize edilebilsin. Yani teorinin aksiyonları bir algoritma ile tanımlanabilsin. Gödel T içinde doğru olan ancak T kullanılarak kanıtlanamayan bir G ifadesi Gödel cümlesi inşa etmeyi başarmıştır. Gödel cümlesi bu cümle T içinde kanıtlanamaz ifadesine karşılık gelir. Eğer tutarlıysa yani çelişkili ifadeler üretmiyorsa G ne kanıtlanabilir ne de çürütülebilir. Yani T eksiktir. Pi eksi 1 cümleleri bu bağlamda mantıkta özel bir formdur. Bu cümleler tüm doğal sayılara uygulanan bir özelliğin varlığını ifade eder. Böylesi cümleler genellikle bir sistemin sınırlarını test etmek için kullanılır.
Çünkü eğer Pn özelliğinin her n için geçerli olduğunu kanıtlamak mümkün olsaydı bu geniş bir sınıfın özelliklerini doğrulardı. Gödel'in birinci eksiklik teoremine bakacak olursak özellikle pi-1 cümleleriyle ilişkilidir. Çünkü Gödel cümlesi bir pi-1 cümlesi olarak düşünülebilir. Gödel herhangi bir yeterince güçlü algoritmik tanımlı sistemde bu sistemin kendi tutarlılığını kanıtlayamayacağını göstermiştir. Bu pi-1 cümlelerinin kullanımını matematiksel sistemlerin sınırlarını anlama ve anlamlandırmada kritik bir araç haline getirir. Bu bağlamda Gödel'in çalışması matematiksel mantık ve temel matematik üzerinde derin etkiler bırakmaktadır. Goldbach sanısı sayı teorisindeki çözülememiş büyük problemlerden biridir. Ve her çift sayı iki asal sayının toplamı olarak ifade edilebilir önermesiyle gösterilir. Bu ifade n için eğer n bir çift sayı ve 2'den büyükse o zaman x ve y olmak üzere iki asal sayı vardır. Öyle ki n bu iki asal sayının toplamıdır anlamına gelir. Goldbach sanısını bir algoritma kullanarak test etmek istediğimizde sanının doğru olup olmadığını kontrol eden bir hesaplama süreci tasarlarız. Ancak sanı henüz kanıtlanamadığı için asal sayıların toplamı olarak ifade edilemeyen 2'den büyük çift sayı arayan bir algoritma eğer sanı yanlış ise teorik olarak sonsuza kadar çalışabilir. Bu içgörüler topluca algoritmalar ve resmi sistemler aracılığıyla elde edilebileceklerin doğasında var olan sınırlamalar olduğunu ileri sürerek algoritmik olarak doğrulanamayan gerçek matematiksel ifadelerin varlığını vurgulamaktadır. Bu durumda algoritmanın sonsuz bir hesaplama sürecine girmesi matematiksel varsayımların ve problem çözme yaklaşımlarının sınırlarını gösterir. Bu bilgisayar bilimi ve matematikteki temel problemlerden biridir. Her problemin algoritmik olarak çözülebilir olup olmadığını ve hangi koşullar altında bir hesaplamanın sona ereceğini belirlemek. Zihin sağlamlığından ve güvenilirliğinden emin olamadığımız algoritmik bir süreç kullanır ve bu yeteneğimizi geliştirmemize yardımcı olan bir tür öğrenme mekanizması tarafından kolaylaştırılır. Matematiksel sezgi hesaplamaya dayalı bir şey değil, olup biteni algılama yeteneğine dayalıdır. Anlamak matematiğe özgü bir şey değildir. Bu yetenek insanlarda gelişmektedir ve hesaplamaya dayalı değildir. Matematiksel anlayış açısından baktığımızda bilincin hesaplanamaz doğası, hesaplanamazlığın tüm bilinçlerin ortak bir özelliği olduğunu güçlü bir şekilde göstermektedir. Deterministik olsa bile hesaplanamaz. Bu bağlamda örneğin kuantum yerçekimi teorisi hesaplanamayan bir teori olabilir. Bu teorinin temel bir özelliği 4 boyutlu uzay zamanların kuantum seviyesindeki süperpozisyonudur. Örtüşen uzay zamanlar kapalı bir uzay zaman akışı yaratabilir. Bu durumda nedensellik ilişkisi tamamen bozulmakta, geçmiş ve gelecek iç içe geçmekte ve nedensel etkileşimler bir döngü içerisinde gerçekleşmektedir. Işık konilerinin şiddetli bükülmesi nedeniyle zamanla kapalı akışların oluşması mümkündür. Hesaplanamazlık açısından incelenmesi gereken diğer bir olgu da özgür irade sorunudur. Gelecek, geçmiş eylemlerimiz tarafından hesaplanabilir bir şekilde belirleniyor mu? Zihnimizin uçsuz bucaksız alanında ve beynin karmaşık mekanizmalarında bir yolculuğa çıktığımızda kendimizi determinizm ile özgür iradenin, genetik ile çevrenin ve bizzat bilincin özünün kavşağında buluyoruz. Bu araştırmanın merkezinde öz kimlik sorusu yatıyor. Genetik ve çevre etkilerinin ötesinde bir benlik kavramının var olup olmadığı. Bu gizemi çözmek için öncelikle determinizm ile indeterminizm arasındaki tartışmayı açıklığa kavuşturmalı ve evrenin evriminde daha üst düzey öngörülemezlik olasılığını göz önünde bulundurmalıyız. Böyle bir düşünce milyarlarca nöronun karmaşık bir sinaps ağı aracılığıyla iletişim kurduğu elektriksel uyarıları varlığımızı tanımlayan düşüncelere, duygulara ve kararlara dönüştürdüğü bir alan olan beynin yapısal harikalarına derinlemesine dalmaya gerektirir. Her bir nöron aksonları ve dendritleriyle birlikte sinapslardan geçen nörokimyasalları yönlendirdiği karmaşık bir uyarılma ve engelleme sistematiği içerisindedir. Bu dinamik etkileşim statik bir elektrik devresi olmaktan çok uzaktır. Ve diğer teorilerin yanı sıra Hebbian mekanizmasının da açıklanmaya çalıştığı sürekli değişime tabidir. Bu teoriler hesaplamalı ve olasılıksal kurallar geliştirerek beynin işleyişini simüle edilebileceğini ve biyolojik karmaşıklığı taklit eden yapay sinir ağlarının ortaya çıkabileceğini öne sürüyor. Bu noktada sinaptik bağlantıların gücünün belirlenmesinde önemli bir rol oynayan yapılar olan nöronların içindeki mikrotübülleri araştırdıkça hikaye daha derinleşiyor. Tübülin proteinlerden oluşan bu mikrotübüller yalnızca nöron bağlantılarının elektriksel özelliklerini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda nörokimyasallar için otoyol görevi görerek beynin hesaplama mimarisini de etkiliyor. Mikrotübüllerin aktin lifleriyle etkileşimleri yoluyla sinaptik gücü değiştirme konusundaki bu dikkate değer yeteneği beyin fonksiyonunun daha derin belki de kuantum mekaniksel bir katmanına işaret ediyor.
Bu mikrotübüllerin içindeki kuantum tutarlılık potansiyelini düşündüğümüzde hikaye daha da büyüleyici bir hal alıyor. Süper iletken durumları hatırlatan bu kuantum davranışı klasik fiziği aşan muhtemelen büyük ölçekli kuantum durumları, örneğin Froude salınımları ve yerel olmayan kuantum etkileri yoluyla bilince yol açan bir organizasyon düzeyini akla getiriyor. Beyindeki bu tür kuantum fenomenleri zihnin bireysel bileşenlerden değil, bu kuantum durumlarının bütünsel özelliklerinden ortaya çıktığı bir model öneriyor. Dahası Libet ve Comhuber'in insanın karar verme mekanizmasının öngörüsel doğasını ortaya çıkaran deneyleri bizi özgür iradenin doğasını sorgulamaya davet ediyor. Beynimizin elektriksel aktivitesinin bilinçli kararlardan neredeyse bir saniye önce gerçekleştiğinin keşfi, özgür irade algımızın bilinç dışı süreçlere karmaşık bir şekilde bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Bu insanın özelliği ve sorumluluğu anlayışımız üzerinde derin etkileri olan bir açıklamadır. İdealistler temel olarak insanın matematik yeteneğinin nitelik açısından algoritmik bir yapıya indirgenemeyeceğini savunmaktadır. Ancak bu yaklaşım özünde insanın matematik yeteneğini benzetişim yoluyla taklit edebilen, ancak sağlam ve güvenilir olduğu kanıtlanamayan bir programın olabileceği ve karmaşıklığı dolayısıyla insan zihninin böyle bir programı anlayamayacağı olasılıklarını göz ardı etmektedir. Burada asıl savunulan şey, yani zihinsel eylemlerde hiçbir yapay bilgisayarın erişemeyeceği bir taraf bulunduğu savı, insanın gerçekleştirebileceği matematiksel işlemlerin algoritmik bir niteliğe sahip olup olmadığını tespit etmeye bağlı değildir. İdealistler tarafından Gödel kanıtlamasına ek olarak bir otomat tarafından gerçekleştirilen doğru bir hesaplamanın bir anlayışın eseri olmadığını ortaya koyan John Searle'in Çin odası kanıtlaması sunulmaktadır. Kanıtlamanın çekirdeğini Çince anlamayan ve Çince anlamadığından haberdar olan bir insan, akustik olarak Çince bildirilen talimatlara tıpkı bir otomat gibi uygun davranışlar sergileyebilecek biçimde eğitilebileceği konusu oluşturmaktadır. Bir hesaplamayı bu talimatlara uygun bir biçimde gerçekleştiren bir denek, anlayarak hesaplama deneyimiyle bir otomat gibi hesaplama deneyimini doğrudan doğruya karşılaştırabilir. Bir makine gibi hesaplama ile anlama arasındaki fark sezgiksel olarak açık ve seçiktir. Bilinçli halde edinilen diğer deneyimlerde beş duyu, haz ve acı duyuları, irade, duygular, eleksellik, yani nesnelere, kavramlara ve önermelere yönelik bir amaç taşıma bu kapsama girmektedir. Zihinsel deneyimler her ne kadar beyin halleriyle özdeşleştirilse de beynin durumlarına indirgenmesinde problemler vardır. Bu durumların prosesiz sonucu elde edilen kolektif bilinci salt fiziksel olarak nitelemek henüz mümkün değildir. İşlevselcilik yanlısı kuramlar ise her ne kadar olağan haliyle bir nöron ağı sayesinde gerçeklik kazansalar da zihinsel deneyimleri ilke olarak aslında çok değişik fiziksel sistemlerle de gerçekleştirebilecek biçimsel programlarla özdeş tutmaktadırlar. Buna göre belli bir grup özellikle nitelenen bir varlık başka bir grup özellikle nitelenen diğer varlığa özdeş olabilir. Nitelemeler değişik duyum biçimlerine dayanabilirler. Hatta biri duyular seviyesinde kalırken öteki mikrofizik seviyesinde olabilir. Zihinsel bir halin beyindeki bir hale veya beyin hallerinin bir sınıfına yahut bir programa özdeş oluşunun böyle bir genel mantıksal özdeşliğe örnek olarak teşkil ettiği savını öne sürerler. Fakat bu uslamlamada önemli bir açık bulunmaktadır. Belli bir duyum biçimi yardımıyla belli edilen bir nesne, başka bir biçimle belli edilen bir diğer nesne ile özdeş tutulduğunda iki adet sebeplik zincirine başvurulmuş olunmaktadır. Bu zincirler biri tek bir nesnenin üzerinde, diğeri de algılayan kişinin bilinç alanında olmak üzere iki ortak noktada birleşmektedir. Ancak ortamda bulunan ara nedensel bağlantılarla algılamayı yapan kişinin duyularına ve kavrayışına aracılık eden donanımda yer alan ara bağlantılar birbirinden farklıdır. Bir beyin hali ile belli bir bilinç hali birbirleriyle özdeşleştirildiklerinde ortak nesne beyin olmaktadır. Çünkü fiziksellik görüşü ontolojik açıdan üstünlüğü fiziksel betimlemeye vermektedir. Bu durumda algılamayı gerçekleştiren kişinin bilinç alanı boşta kalmaktadır. Ortak bir alanın zihinsel ve fiziksel öğelerin karşılaşma ve karşılaştırılma noktası olduğu varsayılmakta. Ancak fiziksellik görüşünün doğruluğu adına bu alana maddeden bağımsız bir nitelik tanınmamaktadır. Fizikselliğe dayalı ontoloji varlıksal hiyerarşide temel seviyede tipik olarak temel atom altı parçacıkları ve alanları öngörecektir. Daha üst seviyeler bu temel parçacık ve alanları meydana getirdikleri bileşikleri içermektedir. Bu bileşikler türlü fazlarda ve şekillerde nitelendirilebilirler. Kurulan ilginin cinsine bağlı nitelenmeler ise söz konusu bileşik sistem ile algılayıcı donanım veya algılayan kişi arasındaki sebep-sonuç ilişkilerine dayanmaktadır. Doğanın bu tarz davranışında duyuların edindiği dış görünümler hangi alana denk düşmektedir sorusu önem kazanmaktadır. Algılamaların fenomenolojinin doğasında atom altı parçacıklar yoktur.
Dolayısıyla sebep-sonuç ilişkisi bu alan ile temas halinde bulunamaz. Duyular yoluyla erişilen dış görünümler fiziksellik yanlısı bir ontolojide hiçbir yere denk düşmezler. Bu yüzden fiziksellik ve indirgemecilik görüşü kendisiyle çelişmektedir. Nöron yapılarının bu türlü yapılardan yoksun olan ilkel organizmaların evrimleşmesinin bir ürünü olduğunu ortaya koyan evrimsel biyolojiye dayalı birçok kanıt bulunmaktadır. Biyolojik canlılığın önceki devirlere kadar uzandığı doğruysa gen bilimini inorganik moleküllere ve atomlara dayandırmak mümkündür. Temel düzeydeki fiziğin alanı olan inorganik bileşenlere ise hiçbir zihinsel özellik atfedilemez. Bu bağlamda Leibniz'in monadolojisinin ilham kaynağı olarak belirlendiği organizmaların felsefesinde farklı bir zihinsel ontoloji benimsenmiştir. Bu ontolojinin en ucunda bulunan varlıklar gerçek sebeplerdir. Bunlar sürekliliğe sahip varlıklar değil, uzay zamansal kuantumlardır ve her biri deneyim, dolaysız öznel mevcudiyet, istenç gibi çoğunlukla düşük seviyede zihinsel niteliklere sahiptirler. Bu yüzden bu kavramların anlamları iç gözlem yoluyla bilgi sahibi olabildiğimiz yüksek seviyeli bir zihinsel etkinlikten türetilirler. Bu seviyeden karmaşıklığa yöneldikçe değer kazanırlar ve etkinlikleri artar. İlkel zihinsel etkinliğin yoğun, tutarlı ve tam anlamıyla bilinçli hale gelmesine ancak yüksek seviyede örgütlenmiş karmaşık bir sistem sebep olur. Gerçekte beyinde ne olup bittiğini anlamak amacıyla nörofizyoloji ve biyolojinin diğer alanlarını da dikkatle incelemek önemlidir. Evrimsel biyoloji açısından doğal seleksiyon ile beynin evrimleşmesi söz konusu olduğunda matematik yeteneği tercih edilir, bir ölçüt oluşturmaz. Eğer böyle olsaydı karşılaşılan problemlerin hepsinin çözümünde algoritmik süreçlerin algoritmik olmayan süreçlerden baskın olması gerekirdi. Bu açıdan bu kanıtlamanın ana fikri ayıklanmada esas olan şeyin bir anlayış yeteneği olduğudur. Böyle bir yetenek ek olarak matematiksel anlayışa da uygulanabilir. Bu yeteneğin Gödelci kanıtlama dolayısıyla algoritmik olmaması gerekir. 1970'lerin son yıllarında görünüşte farklı alanlardan gelen zihinlerin olağanüstü yakınlaşması, bilinç ve gerçeklik anlayışımızda bir paradigma değişikliğinin temelini attı. Öncü bir beyin cerrahı olan Karl Pribram ve ileri görüşlü fizikçi David Bohm, bağımsız olarak beynin holografik bir evrende bir hologram olarak işlev gördüğünü öne sürdüler. Somut olanı soyutla harmanlayan bu kavram, holografik kaydın her parçasının bütünün tüm bilgisini içerdiğini, beynimizin anıları izole edilmiş nöronlarda değil, beyne yayılmış girişim desenleri olarak kodlama şeklini yansıttığını göstermektedir. Burada zaman ve mekan algımız, holografik bir plaka üzerinde kaydedilen girişim desenlerinden holografik bir görüntünün ortaya çıkması gibi daha derin gerçeklikten ortaya çıkan yapılardır. Pribram'ın beynin holografik doğasına ilişkin içgörüleri, anıların lokalize olmadığını, incelediği hayvan beyinleri boyunca dağıldığını bulan ve holografiye benzer bütünün her parçada yer aldığı bir hafıza depolama mekanizmasını öne süren Karl Laştey'in deneyleriyle de pekişmiştir. Bir sonraki bölümümüz bilincin kuantum mekaniksel yorumu üzerine olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.